Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bal kabağı tatlısı yapacağım. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle kabaklarımı dilimlemiştim arkadaşlar. Şimdi kabuklarını güzelce temizleyelim. Biraz sert tabii, kabakları soyması biraz zor oluyor arkadaşlar. Siz de mutlaka dikkat ediniz, elinizi kesmeyiniz. Soymuş olduğum kabakları şöyle istediğim ebatlarda ben dilimledim arkadaşlar. Sizler de istediğiniz gibi büyük veya küçük şekilde dilimleyebilirsiniz. Dilimlemiş olduğumuz kabakları tenceremize alalım. Ve üzerine şekerimizi ilave edelim. Öncelikle kısık ateşte pişireceğiz arkadaşlar. Çünkü kabak ve şeker suyunu bırakana kadar kısık ateşte pişirmeye başlayalım. Kapağımızı kapatalım. Daha sonra yüksek ateş alacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi suyunu saldı. Yeterince de suyu var içerisinde. Biz kesinlikle su koymadık. Kendi suyu. Evet. Şimdi kontrol edelim. Çatal yardımıyla bakalım pişmiş mi? Evet. Yumuşacık arkadaşlar, gördüğünüz gibi rahatlıkla çatalımız batıyor. Pişmiş. Şimdi ocağımızın altını daha hard bir şekilde açalım. Bu şekilde kapağını da açık bırakalım. Tencerenin suyunu çekmesini sağlayalım. Gördüğünüz gibi kabağımız bütün suyunu çekti arkadaşlar. Ve ocağımızı kapatalım. Şimdi kabağımızı süslemek için cevizlerimizi hazırlayalım. Benim bu şekilde bir aparatım var arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi, istediğiniz aparatınızda siz de cevizlerinizi hazırlayabilirsiniz. Benim için kolaylık oluyor arkadaşlar bu aparat. Soğanımı, cevizimi, maydanozumuzu, her şeyimi bununla çekiyorum. Çok rahat. Evet, cevizlerimizi çekelim. İstediğiniz büyüklükte yine. Ne kadar büyük isterseniz size kalmış. Tamam. Evet. Şöyle göstereyim sizlere de arkadaşlar. Bu büyüklükte yeter benim için. Tabağımıza alalım. Evet arkadaşlar, tenceremden ben tabağıma, servis tabağıma tatlımı, kabak tatlımı aldım. Şöyle sizlere de göstereyim. Soğudu, dinlendi. Şimdi şöyle tabağımıza da alalım. Çok güzel görünüyor gerçekten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç suyu kalmadı. Bu şekilde yaptığınız zaman fırın lezzeti gibi lezzeti oluyor. Mutlaka arkadaşlar sizler de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Evet, üzerine de cevizimizi süsleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben kabağın üzerinde tahin çok seviyorum. O yüzden şöyle üzerine tahin de dökeceğim. Siz dilerseniz tabii ki tahin kullanmayabilirsiniz. Ama biz bu şekilde sevdiğimiz için üzerine tahini de gezdirelim bolca. Evet, mis gibi oldu. Şimdi arkadaşlar, bu tatlının tadına bakma zamanı ve tadım zamanı. Hemen sizler için de tadına bakmak istiyorum. Arkadaşlar gerçekten çok güzel görünüyor. Tadına hemen bakalım. Evet, çok güzel arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Mis gibi. Şöyle biraz da tahine bandırarak tadına bakacağım.
Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Ee, Çok güzel olmuş arkadaşlar. Mutlaka bu tarifimi bu şekilde sizlerin de denemenizi istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.